Size iyi haftalar efendim. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bomba gibi bir hafta olsun. Her şey yolunda gitsin diyerek başlıyoruz. Şimdi Deniz Baysal diye bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Neden ilginç geldi bana? Verdiği tepki. Bir programa katılıyor. Evlilikle ilgili bir soru soruluyor. Programı terk ediyor ama sunucuyu var ya yerin dibine sokup sokup çıkarıyor. Sunucu önce şaka zannediyor. Bir insan ne zaman böyle bir tepki verir? Eğer olayın karşılığı sende varsa. Önce o tepkiyi bir izleyelim. Bana çok garip geldi. Sonra bir yorum yapalım. Evet, Deniz Baysal bugün Deniskada'ydı. Benim için çok güzel bir yolculuk oldu. Umarım sizlere de öyle olur ama Deniz gelmişken şunu da sormak istiyorum ya. Mutlu bir evliliğin sırrı var mı? Bunu mu soracaksın gerçekten abi? Efendim? Soru bu mu gerçekten? Abi versene be Allah aşkına, dalga geçiyorsun. Yok estağfurullah, mutlu bir evliliğin Soru bu sırrı. mu? Abi yazmışlar bunu. Bir dakika, hayır hayır. Saçmalama ya. Böyle bir soru Deniz, olabilir mi? Abi baksanıza. Hayır estağfurullah. Soru mu sorulur? Bir dakika, hayır hayır Denizciğim, şu anlamda söyledim ben. Hayır. Hayır. Deniz Hanım, Bırak git ya. bilmek ister miyiz? Hani Oğlum okuman yazman da bir. tamam ver, tamam ver. Abi ışıkları kapatırsanız artık ya. Bu nedir ya? Böyle şey olabilir mi ya? Yayınlanmasın abi, istemiyorum bu program Deniz yayınlanmasını Hanım, istemiyorum. Deniz Hanım ben bir kendime... Bu olacak iş değil. Bu bir rezalet. Ben önce bunu bir şaka zannettim. Evet, ben de şaka zannettim. Şaka olabilir diye halen düşünüyorum ve ümidim var. Şöyle bir haber okudum. İnşallah şakadır. Çünkü ortalığı dağıtmış, böyle suratına falan atmış. Bu bir soru mu demiş. Bana da öyle geliyor. Dalga geçmişler gibi geliyor. Bunlar kardeş. Ama neyin üzerine dalga geçilmiş biliyor musunuz? Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor ya. Veya gerçekse de, ki bence şaka yani. Çok abartılmış çünkü. Efendim meğer devam eden dizi çekimleri nedeniyle oldukça yoğun bir çalışma temposunda olan Deniz Baysal'ın evliliğinde kriz varmış. Deniz Baysal'ın ailesiyle yaptığı bayram paylaşımında eşi yokmuş. Oyuncunun bayram kahvaltısına tek başına katılması sosyal medyada ayrılık yorumlarının artmasına neden olmuş. Bu söylentilerin tam da konuşulduğu günlerde kocası Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım magazin gündemine damga vurmuş. Müzisyen, benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok. Sevildiğini sanmak o fena işte ifadelerini paylaşmış sosyal medyadan. Yani şimdi senin kocan, benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok. Sevildiğini sanmak o fena işte yazıyor. Birinin kocası niye böyle bir şey yazar veya karısı durup dururken? Yani evli bir adam veya evli bir kadın sosyal medyadan kime böyle bir manyel verir veya içini döker? Hani bu da hemen Deniz Baysal'a gönderme olarak yorumlanmış. Ben de öyle yorumlarım. Yani onun üzerine de programa çıktım. Bismillah dedim herhangi bir X programa. Efendim evlilikle ilgili denince ulan derim yakarım buraları. Yani tabii böyle demem. Ama bence de bu sunucu bu programı bu şekilde yapıyor ve bu bir şaka bence. Zaten sorulara cevap veremeyeceksen programa çıkma. Şimdi bana size bir şey sorabilir miyim diye başlayan sorularla gelen insanlar oldu. Onlara şöyle derim ben hep. Tabii ki sorabilirsin. Ama ben cevap verecek miyim? Bunun garantisi yok yani. Çok şükür bugüne kadar cevap veremediğim soru olmadı ama herkes sormakta özgür. Ben de cevap vermekte özgürüm. Fakat ortalığı dağıtmak falan bu işler bence de biraz şakaya giriyor. Ama bu olayın bir karşılığı var mıymış? Varmış. Belki de bu esprinin, bu sinirli tavrın falan nedeni buna bağlanmış olabilir. Şimdi gelelim bir başka isme. Kendini yıllardır Angelina Jolie'ye benzetmeye çalıştı. Hanım hanımcık bir TRT sanatçısıydı. Sonra durup dururken kızıyla ilgili yaşadığı sorunları başka mecraya çekmek için Hadise'nin donundan girdi, Gülşen'in kıyafetinden çıktı ve ona e, şeyler açıldı, davalar açıldı. Umut Akyürek'ten bahsediyorum. Ya senin kızından bahsediyoruz. Sen niçin kızının çeşitli problemlerini ve bence kötü yaptığın, kötü yönettiğin annelik görevine milletin kiloduna donuna bağlıyorsun yani. Hani kızım onları örnek alıyor dedi. Bakın şimdi şu açıklamayı vereceğim. Arkasından kızı öyle bir içini döküyor ki ben kızına hak veriyorum. Zaten o zaman da kızına hak vermiştim.
Yok, şaka olduğu belli de, evet Umut Akgürek. Sizlerin de ve Allah'ın izniyle ortalığı bu 3 kuruşluk çapsız, vasıfsız, tek sermayesi cinselliği olan insanlara bırakmayacağım tabii ki. Sizlerin de bana verdiğiniz destekle, moralle Yani madem güzellik, görüntü o kadar önemli değil. Tek vasıf cinsellik, görüntü filansa madem senin için o kadar değersiz. Neden o gayet heybetli olan kanca burnunu okka gibi yaptırıp 800 ameliyatla Angelina Jolie'ye benzemeye çalıştın? Neden sanatını ve sesini ikinci plana atıp bizi sansasyonlarla oyaladın? Demek ki sen de klasik bildiğimiz hanım hanımcık bir TRT sanatçısı değilsin bir kere. Bunu ortaya koyalım. TRT sanatçıları böyle olmaz. İkincisi, kızının yasaklı madde problemi vardı. Kim kızının poposunu açar? Millet örtmeye çalışır. Sen çıktın onu Türkiye Cumhuriyeti'ne şikayet ettin. Yalnız bıraktın, kollamadın. Belki gittin tedaviye verdin. Ama bu önemli değil. Narsist insanlar drama kraliçeleridir. Hiçbir şekilde yani güzellikleri, şöhretleri, şahanelikleriyle ilgi çekemedikleri zaman yarattıkları dramlarla, olaylarla, vahvahlarla ilgi çekerler. Aynı şeydir narsistler için. Kızı da böyle diyor zaten. Bakın buyurun. Ve ben bu kıza çok üzülüyorum. Her şey göründüğü gibi değil. Benim annem sandığınız kadar iyi bir insan değil. Gerçekten size yemin ederim ki. Benim annem, bunu söylemekten ben bile utanıyorum ama benim annem bana şunu diyen bir insan. Hala yakın zamanda hala diyor. Ben biliyorsunuz kiloluydum. 130 kiloydum arkadaşlar ve 75 kilo verdim. İşte obezdin sen, çok çirkinsin. İşte ya dış görünüşüne body shaming yapan bir insan benim annem. Kendi kız çocuğuna, tek kız çocuğuna, 21 yaşındaki kız çocuğuna. Çok body shamingleri hak edenler aslında kendileri. Ama ben onların seviyesine düşmeyeceğim. Arkadaşlar doğalım, şeffafım ve sizinleyim. Emin olun. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Ama bana yardımcı olacak kimsem yok, emin olun ki. Kendi kendime bazı şeyleri düzelteceğim ve siz de hepiniz izleyeceksiniz. Bu evden de yakında gideceğim arkadaşlar. Annem babam da gerçek dostum olmadığını anlıyorum. Ya öyle demeyeyim de şimdi bir dakika. Ya annem babam bilmiyorum. Tek hatalı ben değilim sadece. Görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler. Angel B'den sevgilerle. Ne demek bu kız sağlam değil? Bu ne büyük terbiyesizlik. Bu kız bir evlat. 21 yaşında. Bir anne babanın yetiştirdiği bir evlat ve halen yetiştirmekte yükümlü olduğu, illa reşit oldum saldım sokağa diye bir şey yok. Poposuna güvenmeyen yavrulamayacak. Diğeri kedi köpeğin yavrulamasına benzer. Sütten kesilince at sokağa, öyle bir şey yok. Şimdi bu kız maddeyle de uğraştı, onunla da uğraştı ama narsist bir anneden bahsediliyor. Sürekli kızını topluma şikayet eden, işte şişkosun, kilolusun diye kızını zorlayan ve kendi vücudundan nefret ettiren, bir yandan da kendisi de kendinden memnun olmadığı için sürekli estetik operasyon yaptıran. Şimdi bu kızın bu gibi çileler çekmesi normal değil mi? Hepiniz doğururken doğurduğunuz çocuğun mükemmel olacağını hayal ediyorsunuz. Öyle ümit ediyorsunuz. Ama ruhsal bir bozukluğu olabilir. Bunda genetik de biliyorsunuz ruhsal. Yani psikopatlık genetiktir. Sosyopatlık travmalara bağlıdır. İkisinden de bence hem travmalardan hem de genetikten ebeveynler sorumlu yani. Bu iki ciddi yönelim ebeveynlerin sorumluluğunda. Sen şimdi kızını rezil ettin, ay tedavilere götürüyorum dedin, ay şöyleyim. Bir yandan da kızına sen şişkosun, şöyle çirkinsin diye orada zorbalık yapıyor musun şimdi? Biz neye inanacağız güzel kardeşim? Ve şu anda da yapılan şey son derece çirkin. Kızının tekrar sorunları ortaya çıktığında dedesiyle biliyorsunuz, dedesinin cenazesinde selfie'ler çektirmişti. Hatta müzik döşeyip klip yapmıştı. Bunlar ortaya çıktığında da bunu Hadise'nin donuyla Gülşen'in erotikliğine vermen çok acayip. İnsan evladını böyle ötelemez ve kakalamaz. Ben burada kesinlikle bütün annelere ve babalara söylüyorum. İnsanı insan yapan şey yavruladıktan ve sütten kestikten sonra da evlada sahip çıkmaktır. Kaç yaşında olursa olsun aile böyle bir şey. Yoksa doğurmayın ki zaten. Hiç bu işe girmeyin yani. Hani doğurdum 18 yaşındasın ben sana artık bakmak zorunda değilim. Herkes kendi yoluna kafasına gidecekseniz yapmayın. Aile olamazsınız çünkü. Burada içler acısı bir durum var. Kız da bunu söylüyor. Annesinin narsist olduğu da son derece açık arkadaşlar. Arkadaşının annesinin basın açıklaması normal değil. Millet kapamaya çalışırken bu açtı yani.
Şimdi bakayım, bir başka haberimizle devam edeceğim. Yönetemedim valla. Kazansanız yine o parayı yiyeceksiniz Aynen yani. yiyeceğim. Yiyeceğim. Yalı varken ben de mesela doluydu. Hep parti vardı. Hep. Yandan balıkçıdan balıklar ızgara yapılır gelir falan. Sonra yalıyı kaybedince kimse aramadı sormadı. Bir Dubleks şey yalım var. vardı ya tabii. Ama salak gibi bir şirket açalım dedik. Mesela benim Merkez Bankası başında düşünsene. Yani gerçekten düşünemiyorum yani. Para yönetimi biraz babadan gelir diye. Baba Babam duygusuyla da ilgili bir öyleydi. şey değil Babam mi? da iflas etti mesela. Ha, öyle aile geleneği Aile o da. geleneği. Taksit gibi o da aile geleneği. Ay, çok güzel. Ya çok güzel. Nursel Edis'i çok seviyorum. Bir profesörün kızı, çok iyi eğitimli, çok neşeli, çok da yetenekli. Kendiyle de dalga geçebilen bir kadın. Kendi psikolojik sıkıntılarını açık açık itiraf eden, bunların üzerine gidip halletmiş ve halen çalışan bir kadın. Burada para yönetimi konusunda da kendime benzetiyorum. Ben de böyleyim. Yarınlar yokmuşçasına para harcarım yani. Hani 1.000 lira ver, 10.000 lira harcarım. 10.000 lira ver, 100.000 lira harcarım. Maalesef. Niye? Hiç belli değil. Bir kişinin yaptığı süpermarket alışverişi, herhalde bu da bir hastalık. Bunun da bir şeyi vardır yani, açıklaması. 10 kişilik ve depolama. Yani gıda konusunda depolama. Niye belli değil, savaşa mı gireceğiz? Ne olacak, kıtlık mı çıkacak, marketler mi kapanacak? Ne olacaksa kendimi güvende hissediyorum. Belki de yalnız yaşamanın bedelidir ama Nurseli de benim gibiymiş, biraz rahatladım. Efendim, Ela Rümeysa Cebeci hapisten çıktıktan sonra ermiş. Bir içinden Mevlana çıkmış. Bir Mesnevi'yi yalamış yutmuş. Arkadaş, biraz geç olmadı mı ya? Bir de ne dediğini anlasak. Lütfen bize bu konuştuklarının mealini de anlatır mısın Ela Rümeysa? Şimdi gösterelim burada. Bakın. Şimdi okuyacağım size Ela Rümeysa'nın tetkiklerini. Bunun için hapis yatması gerekiyormuş. O zaman Allah'ıma şükür de. İçeride en çok şunu düşündüm. Nefis insanı bir anda yenmez. Oğlum, kaç yaşındasın da seni kaç günde yendi? Bismillah, işe başladın, kıçında etekle, saçlar poponda. Bir saniyede daha Saadettin Saran'a, o Saadettin Saranlar, şunlar bunlar, o düşüp kalktın, gezdiğin, tozduğun adamlar bu sektörün kurdu. Bir saniyede kurtların içine düştün, hemen aynı gruba. Gelelim mi, kız arkadaşımla mı gelelim, nasıl gelelim? İkimize de yeter misin, nereye geldin? Peki. Önce doğrularını tartışır, sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makbul bir gerekçe bulunur. Şimdi seninkilere taviz mi diyelim biz? Ne diyelim? Kıyak mı diyelim yani? Nedir? Niye yaptın bunu? Yetmedi mi normal bir spiker olmak? Neyi arzuladın? Hedefin neydi? Bunlardan biriyle evlenmeyi mi? Sınıf atlamayı mı? Hani madde kullanırsam daha mı iyi olurum mu? Sabah erken uyanırım mı? Neydi arzun? İnsanı doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister, sonra bir tane daha. Şimdi şeytan her yerde. En çok da içimizde. Ama hani her şeyi istiyoruz diye olacak gibi bir kaide mi var? Ben neler istiyorum? Gönül neler istiyor? Ama nelere katlanıyoruz yani? Hani sen biraz bu ermekte gecikmişsin diye düşünüyorum. Çünkü karakter büyük kararlarla değil, küçük tavizlerle aşınır. Hapishanede bunları düşünmüş. Karakter büyük kararlarla değil, küçük tavizlerle aşınır. O senin karakterine ne kadar oturduğuyla ilgili bir şey. O senin karakterinin temelleriyle ilgili bir şey. O senin motiflerinle ilgili bir şey. Motif derken burada şey kullanıyorum. Örgü motifi değil, motivational motifi. Yani neye zaafın varsa onunla ilgili bir şey. Böyle bu genel konuşmaları yapmak için senin zekan, tecrüben, iş tecrüben, yaşın, başın, okumuşluğun yetmez. Şu dediklerin için bir tane de bize bunun mealini ver, anlayalım yani. Hani içeri gir, niye böyle sert yapıyorum? Bıraksan, yarın ekranı olsa, takip etsen yine aynı şeyleri yapacak olan insanları 2 hapse girdikten sonra, 2 ceza gördükten sonra çıkıp ama öyleyken de böyle, ben erdim, ben anneyim, ben eşhedü falan demeleri, hani eceli gelen köpek cami duvarına işer diye bir atasözü var ya, bu halleri hiç hoşuma gitmiyor. Şu hayatta en çok hoşuma gitmeyen şey ikiyüzlülük ve adaletsizlik. Net olun abi. Net olun.
Yani bu sektörde kaç tane senin gibi yasaklı maddenin kralını kullanan, kullanmadığında kalmamış yani. Evin laboratuvar gibi. Kaç tane böyle kadın var? Herkes geleceğini düşünür, ileriyi düşünür, sesini düşünür, soluğunu düşünür, ne hale geleceğini düşünür yani. Yazık, yazık. Ne yapalım? Onun da vardır bir çıktığı yer. Bakın, bir insanı varoştan çıkarırsın, varoşu insandan çıkaramazsın. Aç kadını almak kolaydır, doyurmak zordur. Tok kadını almak zordur, doyurmak kolaydır. Bunu da unutmayın. Şimdi açlık tokluk demişken, ben Alaçatı'da yaşıyorum biliyorsunuz. İstanbul'u falan geçti. Dünyanın en ama en çılgın pahalı kahvenin 600 lira. Bilmem bir içtiğin en ufak bir biranın 800 lira. Bir çayın 250 lira olduğu yer haline geldi. Alaçatı sapıttı. Şimdi burada bir abimiz var, bizim Paşa Limanı'nda oturuyor. Dünyanın en komik adamı. Dobra ve Can Hıraşsu. Şşt! Bizim çocuklar ağzı. Dobra ve Can Hıraş söylemleriyle öyle komik şeyler yapıyor ki. Şimdi onu size bir vermek istiyorum. Başka şeyleri de var, paylaşımları. Arada vereceğim çünkü çok doğal. Duvar sıvası yaptırmamız lazım. Fileli sıva diyorlar. Ağrılılar yapıyor. Ağrılı bir tanıdıklar, arkadaşlarım var. Fileli sıva yapıyor. 400 bin lira abi. Eve biraz ufacık bir bakım yaptırsam 1 milyon. Hani diyorlar ya, hayat çok güzel. Kadınlar diyor ya, kötüyü çağırma, iyiyi çağır. Abi var ya, bir dakika oturmayın onlarla. 1 dakika aynı masada oturmayın. O kadar zor ki hayat abi. O kadar zor ki. Ayda 500 bin gidiyor. 1 milyon gidiyor. Durmadan gidiyor abi. Para. Sinir sistemin bozuluyor ödemekten. Motor gibi ödüyorsun. Hiçbir şeyin olmaması lazım. Hiç. Ne evin olacak, ne yazdığın olacak, ne araban olacak. Çok daha sizler şanslısınız var ya. Her mal bir dert. Ne kadar çok mal, o kadar çok gider. Ve satışa çıkarsan böyle alacak etraf o kadar battı ki kimsede para yok. Ne arsa, ne arazi. Hadi çıkar bak satışa. Millet donuyla yaşıyor. Donuyla. Kim gelecek de ev alabilecek, arazi alacak, bilmem ne alacak. Mümkün değil. Öldü insanlar, öldü. Gerçi Alaçatı'da pek don giyen de yok da. Hani dediği genel anlamda doğru. Can Bey şurada komşu Paşa Limanı'nda. Çok alem bir adam. Gerçekten geçen gün teknelere karşı da böyle bir isyanı vardı. Çok haklı, çok komik, çok eğlenceli. Şimdi beni çok üzen bir görüntü geldi yine sahillerden, bir belediye plajından. Başı bağlı bir hanıma terbiyesiz ve hadsiz bir kadının yaptıkları. Kardeşim, kadın sana bir şey diyor mu? Kadın sana bir şey yapıyor mu? Kadının başörtüsüyle orada bir manzara seyretme lüksü yok mu? Sen bu terbiyesiz üslupla kim oluyorsun, kimi nereden kovuyorsun? Ötekileştirmek bu gibi hadsizlerden başlıyor. İzleyelim lütfen kadının tavrını. Bence akli dengesi yerinde değil. Siz bana bağırıyorsunuz. Nasıl küfür ediyorsunuz bana? Küfür ediyorsun ya sen bana. Nasıl küfür ediyorsun? Sen yani nereye gidiyorsun ya? Kim kimi halk plajından kovuyor? Bakar mısın? Görüyor musun? Herkes görüyor mu? Burada uğradığımız şeyi herkes görüyor mu? Lütfen sakin olun. Bakın, fark ettiyseniz başörtülü kadının şezlongunu deviriyor. Onu yapıyor, bir şeyler yapıyor. Kadıncağız sessizce toplanıyor. Yani polemiğe girmek istemiyor, kendi haklarını korumuyor, kendini savunmuyor. Başını önüne eğiyor, eşyalarını alıyor oradan. Sakince oradan toplanarak gidiyor. Yani o kadar üzüldüm ki o haline, o sessizliğine, o kendini savunmamasına. Burada bir acayiplik var benim anlamadığım. Lütfen herkes din, dil, ırk ve siyasi görüş konusunda birbirine saygılı olsun. Bütün polemikler, bütün sıkıntılar burada çıkıyor. Ve demokrasiden bahsediyoruz, hak hukuktan bahsediyoruz. Gürültü, ses, çevre, ortak yaşam alanlarımız konusunda. Özellikle yazın bu büyük bir sorun. İş cinayetlere varıyor. Gözünüzü seveyim. Öyle hanzolar, öyle magandalar var ki. Yani geçen gün bizim sokağa araba koydum. Komşu kapıyı çalıyor. Güya komşu. Kim? Yani komşu tabii. Don. Arabanızı çökün oradan. Niye dedim, hayırdır? Şimdi onun evinin yanı
Ama ortak sokak. Kendi kapalı garajı var. Garajın ağzında, evinin önünde falan değilim. Tamamen sokağın ortasında. Araçlarımı gölgeye koyacağım. Çocuklar garajda oynayacak. Hemen çekiyorum. Bekle geliyorum deyip polisi yolladım. Adam sokağı kendini zannediyor. Cehalete. Yani lütfen kendinizi garantiye alın. Muhatap olmayın. Kolluk kuvvetlerine başvurun. Yani dikkat edin. Burada da bu yaşanan şey çok ayıp. Din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin politik görüşüne saygı duyarak ve üslubu bozmayarak yapacağınız her şeye varım. Bizim Ayon Kulübü'nün reklamını yapacağım yine. Çünkü her gün beraberiz. Sohbet ediyoruz. Bir şey öğrenmeden uyumuyoruz. Ayın 30 gün orada toplantımız var ve bu bizim yeminimiz. Üslubumuzu bozmadan, kimseye rahatsızlık vermeden, din, dil, ırk ve politika konularında fikirlerimizi zorlamadan ve tartışmaya girmeden, herkesi olduğu gibi kabul ederek kendimizin en iyi versiyonu olacağımıza söz veriyorum. Bir bilgi öğrenmeden uyumayacağımı da dediğimiz bir sosyal, entelektüel kulüp bu. Her akşam Zoom toplantılarının olduğu. Şuradan başvurabilirsiniz. Ayon sonsuzluk ve ebediyet demek. Ben de dostluk öyle olmalı diye bu ismi koydum. Bilgi öyle olmalı diye bu ismi koydum buraya. Ve de şöyle bir şey var arkadaşlar yani. Gerçekten faydalananlar çok faydalandı ve hatta şifa bulanlar oldu. Yalnız yaşayanlar, ne bileyim sıkılanlar akşam, dost ihtiyacı olanlar, sosyal, kültürel, entelektüel, fiziksel her türlü buluşmaları gerçekleştirip gezip tozulup turlarında oldu. Güzel bir grubuz. Hepinizi bekliyorum. Ayda 1000 lira, yıllık peşin alıyorum. Çünkü ayda 30 gün ders var ve kimse bin fatura kesmekle uğraşmıyor. Hiçbir mali müşavir yani. Seni doğrarlar. Zaten 2 Starbucks kahvesi parası 1000 lira biliyorsunuz. 1000 liraya da 30 saat, 30 gün, 30 saat değil 3 saat sürüyor bunlar. İstediğinize girin, istediğinize girmeyin, istediğiniz sonradan okuyun, katılın. İsterseniz girin, katılmayın, görüntüyü kapatın. Ne yaparsanız hayrınıza yaparsınız. Buraya bekliyorum. Bir de meşhur mutluluk kampım için ilk rezervasyonları almaya başladım. 20-23 Temmuz. 20-23 Temmuz. Yerimiz az, fiyatlarımız aşırı makul. Çünkü oda paylaşmalı yapıyorum. Zaten yatmadan yatmaya gidiyoruz. Odalarda geniş. Sabahlara kadar sohbetler, çaylar, kahveler. Çok da iyi. Tam pansiyon, akşam yemekli, çaylı kahveli fiyat aldım. Onun için de bana hem buradaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz hem sosyal medyadan mesaj atabilirsiniz. Yüz yüze gelmek için, paylaşmak, tanışmak için, iyi insanların bir araya gelmesi için, kötülere karşı durabilmeleri için, bilginin, güzel enerjinin birleşerek çoğalması için, dost edinmeniz için, insan ilişkilerinizi geliştirmeniz için, kendinizi daha iyi tanımanız için. Gelin derim ben. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmak ve beğenmek hiç zor değil. Bir tuşa bakıyor. Ama benim için çok önemli. Çünkü benim işim, mesleğim ve benim yakıtım bu. O yüzden abone olursanız, beğeni yaparsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgimle, huzurla kalın, sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.